Arkadaşlar, Türkiye'nin ilk ve tek lüks otel kanalına hoş geldiniz. Travel Turkey ile beraber sizi önce İstanbul, sonra Türkiye'deki tüm güzel otelleri götürüyorum ve en iyi odalarını size göstereceğim. Aynı zamanda da otellerde ben o gece konaklayacağım ve konaklama deneyimini birlikte yaşayacağız. Şu anda Travel Turkey hesabını takip etmeyi sakın unutmayın. Çünkü her hafta çılgın otellerle karşınızda olacağız ve ben hepsini size tek tek sunacağım. Birlikte gezip deneyimleyeceğiz. Bugün İstanbul'un ilk ve tek Vakfı Oteli'nde kalacağız. O da nerede biliyor musunuz? Nişantaşı'nın Pikçi Caddesi'nin tam ortasında İstanbul'un en pahalı otellerinden bir tanesi. Gece harika bir odada konaklayacağım. Suite oda 7. katta. Şimdi odaya gidelim. Odayı deneyimleyelim. Odayı size tek tek oteli de göstereceğim. Burası İstanbul'un en pahalı caddesi ve en pahalı otellerinden birinde bu gece konaklıyoruz. Odada görüşürüz. Şimdi odamıza geldik arkadaşlar. Birazdan bu lüks odayı adım adım gezeceğiz. Ve burada bu gece ben konaklayacağım. Ve konaklama deneyimini de inanılmaz merak ediyorum. İstanbul'un en lüks otellerinden birinde kalacağım bu gece. Şimdi Vakfı Otel'de toplamda 5 farklı oda tipi var ve 31 tane oda var. Nişantaşı'nın tam göbeğindeyiz. En pahalı odalardan birinde kalıyoruz. Suite odada kalıyoruz. Dehşet bir şehir manzarası var. Nişantaşı manzarası ve inanılmaz güzel de bir deniz manzarası var. Odanın girişinden başlayalım bence. İncelemeye. Şimdi odaya girdiğimizde burada bizi bir akıllı ev sistemi karşılıyor. Smart sistem yani. Şimdi burada iki farklı seçenek var. Oda seçeneği ve mod seçeneği. Oda seçeneğine girdiğinizde zaten burada Vakko Hotel Residence markası yazıyor. Burada saati görebiliyorsunuz, hava durumunu görebiliyorsunuz ve tarihi görebiliyorsunuz. Aynı zamanda da kurları görebiliyorsunuz. Çünkü İstanbul'u biliyorsunuz turistlerin çok uğrak şehri olduğu için turistlerin de çok konakladığı bir yer. Özellikle Nişantaşı. Tabii şu anda mesela burası İngilizce. Bunu Türkçe'ye de çevirebiliyorsunuz. Buradan bütün odanın bölümlerinin ışıklarını açıp kapatabiliyoruz. Mesela girişin ışığını bu şekilde kapatabiliyorum ve bu şekilde de açabiliyorum. Şimdi girişteki bence banyo mu vestiyerden mi başlayalım? Bence vestiyerden başlayalım. Buraya bir kurcalayalım. Suite odanın vestiyeri nasılmış bir bakalım. Ben bu arada kalacağım için kendi gamboçumu buraya astım. Burada iki kapaklı güzel bir gömme dolap var. Hepsi gördüğünüz gibi zaten çok kaliteli malzemelerden üretilmiş ahşap. Birkaç tane de raf var. Buraya da ayakkabılarınızı koyabilirsiniz. Şimdi suite misafir banyosuna, adeta bir lüks daire gibi burası, penthouse gibi banyosuna bakalım. Giriş banyosu. Burası da bayağı kaliteli görünüyor. Burada güzel bir giriş banyosu var. Burada gördüğünüz gibi koyu meşe renginde gerçek ahşaplar kullanılmış. Güzel de siyah tonlarında mermer ve komple beyaz bir banyo. Beyaz mermerden oluşmuş bir banyo. Burada da birkaç tane farklı tablo var. Burada da güzel bir ayna var. İnanılmaz şık. Ya ben gece burada konaklayacağım için inanılmaz heyecanlıyım. Şimdi sağ tarafında açık Amerikan ada mutfağım var. Sol tarafında bir mini barım var. Şimdi burada güzel bir aslında kahve köşesi gibi dizayn edilmiş. Evlerde genelde kahve köşesi olarak da bir dizayn ediliyor burası. Güzel niş bir alan var. Burada kapsül kahve makinesi var. Bir su ikramı var. Şu an bu alanda gördüğünüz hepsi ücretsiz, yani oda fiyatına dahil buradaki kullanımlar ve her gün yenileniyor. Ne kadar hangi gün kalırsanız siz odadan çıktığınızda housekeeping, yani oda personelleri geldiğinde bunların hepsini yeniliyor. Burada güzel bir kahve bardağı var ve burada hep şekerlik. Burada da bildiğiniz Vakko'nun kendi çayları var. Bayağı bildiğiniz demleme çay, farklı farklı aromalı çay grubu var. Aynı zamanda burada oda servisi 7/24 tabii çalıştığı için oda servisi menüsü var. Kahvaltılık, akşam yemeği odanıza sipariş edebiliyorsunuz. Alkollü, alkolsüz içecekleri odanıza söyleyebiliyorsunuz. Bir de çok güzel bir kitapçık bırakmışlar. Yanlış hatırlamıyorsam -4. katta spa ve fitness bölümü var. Fitness bölümü tamamen ücretsiz. Gym akşam 10'a kadar açık. Ben de bugün belki spora ineceğim. Buradaki spa menüsünden de aşağıda alabileceğiniz spa hizmetlerinin bilgileri ve fiyatları var. Bu kitapçıktan bunları kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelin mutfağımıza bakalım. İstanbul'a gelip de böyle bir otelde kalıp yemek pişirir misin? Hayır. Ama görsel olarak güzel. Mesela İstanbul'dan arkadaşlarım geldi. Onları şu odaya çağırdığımda gerçekten güzel bir ortam var. Buraya ikramlarını dizip arkadaşlarını burada ağırlayabilirsin. Burada güzel bir mutfak alanı var. İşte elektrikli ocak, su ısıtıcı, davlumbazı, aynalı dolapları. Çok şık bir mutfak var. Aynı zamanda da bildiğiniz aslında Park Hotel ve Residence olduğu için Ankara'da bulaşık makinesi de var. Burada da otel grubunun her misafirine böyle ikram
ikramı var otele girdiğinizde. Bunlar tabii ki de ücretsiz. Otel yönetimi size mesaj kartları bırakmışlar. Hatta şöyle söyleyeyim, adımı soyadımı yazıp mesaj bırakmışlar. Bizde kaldığınız için kısaca teşekkür ediyorlar. Bu çok önemli hissettirdi beni şu an mesela. Güzel makaronlar var, renkli renkli. Şekerli gıdalar var. Bu Amerikan ada tezgahının arkasında da hemen bir yemek masası bölümü var. Burası aslında bir rezidansta olduğu için uzun dönemli konaklamalarda bu yemek masasını kullanabilirsin. Ya da mesela bir hafta kalacaksın. İş seyahatine geldin ya da normal geziye geldin İstanbul'u deneyimlemeye ama aynı zamanda da online çalışıyorsun. Burada oturup çalışabilirsin. Hem de İstanbul manzarasıyla birlikte. Şimdi odamızın salonunu anlatacağım size. Ardından da bu gece kalacağım odamıza geçeceğiz. İnanılmaz güzel bir oda var. Banyosu, giyinme bölümü, çift kişilik yatağı falan böyle yıkılıyor. Yeşil bir üçlü koltuk koymuşlar. Bakın bakalım nasıl rahat mı? Oh, inanılmaz rahat. Rahat bir koltuk, karşımda da güzel bir büyük bir LED ekran televizyon ünitesi var. Televizyon var. Yani burada güzel akşamları dinlenebilirsin. Mesela akşam yemeğe gideceksin. Duş aldın. Şöyle aç televizyondan bir iki bir şey izle. Farkında mısın? Sisteme seni kaydettikleri için, check-in yaptıkları için televizyonda da benim adım yazıyor bak. Görüyor musun? Bilmeyenler için ilk ismim de Kemal abi. Yiğit Portakal ama babamın adını da kendime koymuşlar. Kemal. Burası da televizyon bölümü. Burada mesela QR kodlu yine kartlar var. Bu QR kodları okutup teknoloji rehberine ulaşabiliyorsun. Yani odayı nasıl deneyimleyebileceğini, teknolojik aletleri nasıl kullanabileceğini QR koda girerek kılavuza erişebiliyorsun. Burada bu arada tavla da var. Ne kadar lüks bir otelde kalıyor olsak da bak imzalı bir tavla var. Açamadım. Oo bayağı güzel. Otelin odasındaki otelin ürünlerinin hepsi Bakku imzalı bu arada. Bakku kalitesinde malzemeler. Büyük ihtimalle birazdan banyo malzemeleri ve tekstil ürünleri de hepsi Bakku olacaktır. Şimdi televizyon tarafını bitirmeden önce burada mesela güzel bir telefon var. Buradan resepsiyon, oda servisi, housekeeping ve restorana erişip randevu, rezervasyon, oda servisi talep edebiliyorsunuz. Burada zaten dijital bir ekran var. Bunu yakından göstereyim. Oda servisi, housekeeping ve restoran. Televizyon hemen yanında ne var acayip merak ettim. Bu neymiş bakayım. Biri televizyon kumandası. Televizyonu değiştirebileceğiniz. Büyük ihtimalle bütün kanallar vardır burada ve sosyal medya uygulamalarına da erişebiliyorsunuz veya dijital platformlara. Bir tanesi de ses sistemi. Odada ses sistemi var. Yani ses sistemini açıp buradan müzik açıp bangır bangır müzik dinleyebilirsin. Oteldeki diğer misafirlerini rahatsız etmeden. Burada da kanal listesi var. Şu an bakıyorum. Bütün ulusal ve yerel kanallar neredeyse var. Fransız kanalları, Alman kanalları, Türk televizyonu hepsi var. Spor kanalları hepsi var. Burada da bir tane İstanbul şehir rehberi var. Tabii yabancı misafirler için bu çok önemli bir detay. Ses sistemi de burada gördüğünüz gibi. Şimdi bu suite odanın en güzel yerine götürüyorum sizi. Neresi diye bir tahmin ediyor musunuz şu an? Manzarası. Şu balkon kapısını bir açalım. Şu anda İstanbul'da güneşli bir hava olduğu için tabii ki de güneş gözlüğümü takacağım. Çünkü renkli gözlü bir kişilik olduğum için bakamıyorum güneşe. Huzurlarınızda İstanbul, ayaklarımızın altında İstanbul'un en pahalı caddesinde, Nişantaşı'nda en lüks otelde konaklayıp İstanbul'u deneyimliyor. Burası full deniz manzaralı. Bugün biraz puslu fakat adaları bile görebiliyorsun. Aslında şurası Boğaz'ın girişi ve burası aşağı doğru Beşiktaş'a doğru gidiyor. Vakka Hotel de tam Abdi İpekçi'nin tam ortasında yer alıyor ve bütün cadde markalarla dolu, marka mağazalarla dolu. Prada var, Gucci var, restoranlar var, çeşitli restoranlar var. Birazdan oda turunu bitirdikten sonra aşağı inip size caddeyi de göstereceğim. Şu anda İstanbul'un en pahalı caddelerinden birindeyiz. Böyle güzel bir balkonu var. İstanbul'u deneyimlemek, lüks şekilde deneyimlemek bence budur. Gerisi sizin fikrinize kalıyor. Bu arada bu katta toplam sadece 4 tane oda var. En üstün bir altındayız. Johnny Depp tam bunun üstünde doğum günü partisini kutlamış. Hadi içeri girelim ve nereye gidelim biliyor musun? Benim kalacağım suite odanın yatak odası, banyo ve giyinme odasına bakalım. Evet, şu anda odama geldim. Suite'in yatak odası. Önce banyo tarafından başlayalım. Sonra yatağa, sonra da odanın manzarasına bakalım. Bakayım yatarken ne görebiliyorum? Onu çok merak ediyorum. Bana çok executive suite'leri andırdı. Böyle biraz daha business otel ve lüks otel karışımı da gibi. Şimdi cam tarafına gittiğimizde orada göreceksiniz. Bir çalışma masası var. Önce şu giyinme odasını anlatalım. Şu ana kadar birçok lüks ev gördüm. Dubai'de bile, Burj Khalifa'da bile ev gördüm. Hatta Burj Khalifa'daki evden daha güzel geldi bana burası. Biraz daha modern. Çünkü bu otel daha bir yıllık ve Vakku imzası taşıyor. Vakku'nun ilk oteli. Çok özenle, bezenle, ince ayrıntılarla yapmışlar. Misafirlerine çok önem veriyorlar. Burada bir boy aynası var. Burada da giyinme dolapları var. Şimdi burada çok özel bir özellik var. Ben birçok otelde kaldım. Türkiye'nin birçok otelinde. İstanbul'da da çok otelde kaldım. Ama ben bunu mesela ilk defa görüyorum. Burada size teknoloji marka çanta bırakmışlar. Bunun içerisinde de spor aletleri var. Spor yapmak istersen Business Island'de esneme gelme için biliyorsun bunlar. Güzel spor aletleri ve yoga matı bırakmışlar.
arkadaşlar. İnce bir düşünce bence. Müşteri kalitesine göre aslında hareket ediyorlar. Burada konaklayan müşteriler genelde sağlığına, hayatına dikkat eden müşteriler gibi düşünüyor olabilirler. Burada da güzel Vakko imzalı askılar var. Burada bir piket. Burada bakalım ne var. Burada da ayakkabılık raf sistemi. Yine bir askı sistemi var. Burada da ufak bir cep var. Burası da çamaşırlarınız için ideal bir yer. Bu tarafta da yine giyinme bölümü karşılıklı şekilde devam ediyor. Aynı zamanda da suite odamız, salonda da mutfakta da VRF sistemle soğuyor, ısınıyor. VRF sistem de burada koyulmuş. Bunun nedeni de biliyorsunuz giyinirken, soyulurken özellikle insanlar çok terleyebiliyor. Tam giyinme bölümünün bu VRF'yi koydukları için giyinirken artık pişmeyeceksiniz. Yani klimayı açıp serinde giyinip kıyafet değiştirebilirsiniz. Özellikle hanımlar çok kıyafet değiştiriyor deniyorlar. Biz erkekler biraz daha basit düşünebiliyoruz. Bu giyinme bölümü için ideal olmuş. Burada da yine giyinme dolapları, ahşap güzel kapaklı dolaplar. Burası da daha büyük bir askı bölümü. Burada gördüğünüz gibi yine Vakko imzalı arkadaşlar şey var. Bir gamboç. Kıyafetlerinizi saklayabileceğiniz bir gamboç. Takım elbiselerinizi koyuyorsunuz. Burada da buharlı ütü, ayakkabı, bezi, çantası, çamaşırlarınız için otelden hizmet satın alabiliyorsunuz. Laundry bag yani kirli sepeti diye düşünebilirsiniz. Bu da aynı şekilde bir bez, çanta. Al bunu alışverişe bile gidebilirsin. Burası da böyle bir alan. Burada ne varmış bakayım. Burada da her otelde olduğu gibi size ait özel şifreli kasa. Özel eşyalarınızı burada bırakabilirsiniz ama burası çok güvenli bir otel. Şimdi akşam nerede duş alacağım, nerede tuvalet kullanacağım merak ediyorum. Burası tuvalet değil bence lüks bir banyo. Burada güzel bir lavabo var ama bir tane değil. Benim tam karşımda da bir tane lavabo var. Bazı otellerde biliyorsunuz yan yana oluyor. Burada Vakko Otel Suite'te karşılıklı bir çiftseniz, bir aileyseniz tek bir lavaboda kilitlenip kalmanıza gerek yok. Burada Vakko imzalı yine bakım, diş seti, tırnak bakım seti, kulak çubuğu gibi malzemeler var. Bunlar her gün kaldığınız süre boyunca otelde yenileniyor ve sıfırı size veriliyor. Malzemeler burada da var. Burada da walking shower dediğimiz yani İngilizcesi walking shower, mermer banyo, havadan akışlı su sistemi hem de güzel bir banyo sistemi var. Burada da yine Vakko imzalı şampuan ve vücut losyonu, bakım setleri var. Bunlar da her gün yenileniyor. Güzel bir otel hizmeti. Burada da 2 kişilik bir bornoz var. Benim de duştan sonra otellerde en sevdiğim ne biliyorsun? Tüm gün yoruldum. Duşunu aldım. Bornozundaki şöyle yatakta biraz uzanmak. Şimdi yatağa bakalım. Burası da çift kişilik yatağım. Ben eşyalarımı buraya koydum bu arada. Şu gördüğünüz şey aslında bir dilsiz uşak paltonuzu, kıyafetinizi, arkaya bu gömleğinizi asabilirsiniz. Güzel bir lamba da var. Başucumda bir tane yine telefon, priz sistemi, bütün ışıkları kontrol edebileceğim tuşlar ve USB girişi bile var. Çift kişilik güzel bir yatak. Bu gece burayı deneyimleyeceğim. Otel yatakları her zaman kendi evinden de daha rahat değil mi ya? Bunu fark ettin mi? İnanılmaz yumuşak yatakları oluyor. Direkt içeriye girdim biliyor musun? Böyle akşam beni sandviç yapacak bu yatak. Karşımda da televizyon var. Ben akşam burada güzel bir dizi izlerim. Tabii önce bir yemek yerim ya. Şimdi burada çalışma deski var. Bu da aslında laptop standı diyebiliriz. Burada da güzel bir not defteri bırakmışlar. Bunlar sizin tamamen kullanımınıza ait. Hatta çalışma deskinde bildiğiniz priz ve USB giriş bile var. Ve şimdi yatak odasının yani suite'in yatak bölümünün en güzel yeri manzarası. Az önceki balkonla aynı manzaraya bakıyor. Ve burada çok güzel bir özellik var. Yatağın başından veya odanın girişinden bütün ışıkları açıp kapatabiliyorsun ama aynı zamanda da elektrikli panjur sistemiyle panjurları açıp kapatabiliyorsun. Hepsi elektrikli. Şimdi otelin girişine inelim. Oradan biraz caddeye çıkalım. Bir Nişantaşı havası alalım. Ardından da ilk turumuzun sonuna doğru gelmiş bulunacağız. Bakalım koridorumuz nasıl? Bulunduğumuz katın koridoru, asansörü nasıl? Onları inceleyelim. Şimdi benim odam 7. kattaydı. Odadan çıktım. Oda kartımı da aldım. Tabii oda kartıyla asansöre giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Otelimiz toplam 7+1 katta. En üstte de çok özel odalar var. Şimdi buradan aşağı inelim. Çok şık bir ambiyansı var ve loş bir ambiyansı var. Şurayı görebiliyor muyuz acaba? Benim odam en sondaydı. Şimdi caddeye inelim. Otelin içerisinde bu arada restoran var. Vakko L'Atelier ve Vakko mağazası var. Biz aşağı inelim. Otelden çıkış yaptık. Şu anda Nişantaşı'nın merkezindeyiz. Burada full lüks mağazalar var. Vakko zaten tam ortasında. Çok güzel restoranlar da var ve şu an burası yabancıların da çok uğrak noktası ve inanılmaz alışveriş dönüyor burada. En pahalı mağazalar zaten burada. Şu anda Abdi Pikçi'nin başına doğru gidiyoruz. Burası da Nişantaşı'nın merkezi gibi düşünüyorum. Turumuzun sonuna doğru geliyoruz. Burada taşıt trafiği gördüğün gibi çok az. İstanbul'un en düzenli bölgesi burası. En pahalı bölgesi olduğu için her şey nizami. Yapılar da bir o kadar öyle. Burada 10 kattan fazla bina bulamazsın. Şimdi şu
Oraya doğru gidelim. İlk videomuzun sonuna geldik. İstanbul'un en pahalı otellerinden birinde kaldık. Bakko Hotel ve Residence'da kaldık. Şimdi ben odama geri döneceğim. Biraz dinleneceğim. Siz de Travel Turkey kanalına abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. İstanbul'un, Türkiye'nin en güzel otellerini en uygun fiyata, en avantajlı fiyata bulabileceğiniz Travel Turkey'nin sisteminden rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Travel Turkey varsa otel de var. Otel varsa Travel Turkey var. Güzel bir reklam olmadı mı? Bir sonraki videoda da çok sürpriz bir otelde konaklayacağız. Bu arada Türkiye'de gezmeye başlıyoruz. Kanala abone olmayı, yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Instagram'dan da Travel Turkey takip edin. Önümüzdeki hafta görüşürüz.